Ben Sevilay Duru. Yaşmak Otelleri Genel Müdürüyüm. Yaklaşık 18 yıldır bu çatı altında bu grubun bir parçasıyım. Yaşmak Otelleri 1955 yılından beri sektörde varlığını koruyor. Şu anda 5 otelimiz mevcut. Bir otelimizi renovasyona aldık ve diğer otellerimiz 3 tanesi butik otel olarak devam ederken bir tane de 4 yıldızlı şehir otelimiz bulunmakta. İsteğimiz öncelikle Türk misafirperverliğini misafirlerimize hissettirmek, onlara bu deneyimi yaşatmak. Bu hizmeti verirken de en önemli konumuz tabii ki sürdürülebilir hizmet çerçevesinde vermek. Çünkü bugün sürdürülebilirlik kavramı artık her yerde hayatımızda karşımıza çıkmakta. Sürdürülebilirlik kavramını sadece doğa olarak düşünmemek lazım, çevre etkenleri olarak düşünmemek lazım. Aldığınız hizmette de artık aynı hizmeti, aynı duyguyu her geldiğinizde, her deneyiminizde yaşamak istiyorsunuz. Bu yediğiniz bir lezzet, bir tadın devamlılığı gibi bir şey. Reçetesini aynı tutmak zorundasınız. O yüzden sürdürülebilirlik kavramı evet enerjiden, doğayı korumaktan, misafir deneyimine kadar her noktada kendini bize hissettiriyor. Otellerimiz bünyesinde yaklaşık şu anda renovasyona giren otelimizi hariç tutarsak 200'e yakın odamız var ve bunların içerisinde de butik otel dediğimiz otellerimiz aslında birer temaya sahip. Zaten butik otel kavramı da sadece küçük otel değil, özel otelcilik biraz da misafirleri farklı deneyimi yaşatmanız üzerine kurulu. Bizim lokasyonumuz Tarihi Yarımada, İstanbul'un merkezi olduğu için de otellerimizi inşa ederken, renove ederken hep bunu ön planda tutmaya çalışıyoruz. Mesela Sultaniye Otelimiz bizim için ilk butik otel belgesi alan otelimizdir. Osmanlı'da sultan eşlerinden esinlendik ve harem konseptini yapmaya çalıştık. Hatta bunu düşünürken şöyle düşün, Mimar Sinan bugün bu koşullarla o mimariyi yapıyor olsaydı acaba nasıl düşünürdü? Oradan hafif esintiler, hafif alıntılar ama çok da abartı olmayan, daha çok terzi usulü, kendimize uygun bir formatta stilize ettik. Arkasından Romans İstanbul Otelimiz var. Romans İstanbul Otelimizin hikayesi çok kıymetlidir bizim için. Çünkü tılsımlı gömleklerden esinlendik. Ve tılsımlı gömlekler de bugün Topkapı Sarayı'nda padişah kıyafetleri koleksiyonunda çok rahatlıkla gittiğinizde orijinallerini görebileceğiniz bir hikaye. Çok da etkili bir hikayedir. Çünkü tılsım tamamen korunma ya da mutluluk üzerine oluşturulmuş. Ve biz de bu gömleklerin replikalarını her odaya koyduk. Bir diğer butik otelimiz de Cihangir'de, Beyoğlu'nda. Orası da yaklaşık 100 yıllık bir bina ve o binanın da mimarı bir tarihte Karaköy bölgesinde Georgiades kardeşler kimliğiyle öne çıkan ilk binalarından bir tanesi. 24 odamız var, butik bir otel. Rahipler Okulu'ymuş bir tarihte de ve Levantenlerin yaşadığı bir bölge. Bunun yanı sıra da 79 odalı tam bir şehir oteli olan Yaşmak Sultan Otelimiz var. Yaşmak Sultan Otelimiz bizim grubumuzun amiral gemisi. Restoranıyla, spasıyla, ergonomik odalarıyla misafirlerimizin kendilerini evinde hissettikleri güzel, keyifli bir şehir oteli. Evet, dijitalleşme ve teknoloji deyince bizim de iş hayatımıza ve sektörümüze etkilerine girizgahımız oldu aslında birazcık. İşte misafirlerimize nasıl zamanı tasarruflu kullanıp da onların bir giriş işlemleri veya çıkış işlemlerini yapabiliriz diye düşünüyorduk. İşte bu noktada, o yolculukta geldiğimiz belki de bugün için son nokta Protel oldu. Cloud dediğimiz bir sisteme girdik. Yani bu da ayrı bir teknoloji çünkü eskiden kendi binamızda, serverlarımızda işte bir problemle karşılaştığımızda farklı durumlar veya daha zorlayıcı çözümleri beklediğimiz zamanlar oluyordu.
Cloud dediğimiz sistem ise bambaşka bir dünya. Yani mekanın yeri olmadan bir hizmet vermek gibi bir şey bu. Telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan, laptopunuzdan, Amerika'dan, ne bileyim Fethiye'den, İzmir'den, her yerden hizmet verebiliyorsunuz aslında. Biz Şubat ayında geçtik Protel'e. Tüm otellerimizi aynı günde geçirdik. Yani 1 Şubat 2024 bizim için milat oldu. Böyle tek tek geçmedik. Bütün otellerimiz eş zamanlı olarak Protel'e geçti. Hem de bununla beraber sadece programın otel programı, rezervasyon modülleri ya da daha çok check-in, check-out, işte faturalama vesaire süreçlerinin yanında diğer programlarımızla da beraber kullandığımız entegrasyonlarla da aynı zamanda bir süreç yaşadık. Ve Protel'e girişimiz bizim için başladı. Avantajları, kolaylıkları dersek ilk aklıma gelen kısım ön büro. Çünkü ön büro için sanıyorum şöyle, ben de evet orada bir parçayım ama birebir direkt bir check-in veya check-out'u alan kişi değilim ama bir resepsiyon arkadaşım gibi düşündüğüm zaman onların ihtiyacı olan şey yola çıktıklarında iyi giden ve onları durdurmayan bir araba olması lazım. Arabadan hiç indi bindi yapmamaları lazım, bekleme yapmamaları lazım. Çünkü neden? Misafirle karşı karşıya kaldıkları 3-5 dakika içinde o işlemin bitmesi lazım. Programda hiç aksaklığın olmadan hızlı bir şekilde bir check-in sürecinin tamamlanması yahut check-out'unun olması, hatta faturasının da o noktada kesilmesi bir defa onlar için büyük bir konfor. Aynı zamanda giriş esnasındaki bütün bilgilerin, misafir bilgilerinin sisteme entegre olması diğer operasyon aşamalarında da operasyon ekibinin de hayatını kolaylaştırıyor. Varsa eğer odasında bir balayı odasıysa özel taleplerinin yerine getirilmesi veya istediği özel bir yastık tipi varsa bunu housekeeping'deki bir arkadaşımın eline düşmesi ve bunların hayatta hemen hazır, operasyon anında hazırlanıyor olması ve konfirmelerin de yine aynı şekilde yapılıp okeylenebiliyor olması hem operasyonda personel açısından hem de misafire sonucun hissedilir olması yönünden baktığınızda bence oldukça keyifli ve konforlu. Önemli olan şey CRM dediğimiz ya da işte misafir memnuniyeti kavramı çok kıymetli. O paranın karşılığında ne hizmet alacağını da misafirimiz görüyor. Aslında bu noktaya kadar çok wow bir şey yok. Önemli olan oradan geldikten sonra duyguya nasıl dokunabileceğiniz. Yani bu da tabii insan faktörüyle oluyor. Günün sonunda bence hizmet sektörü gerek otelcilik olsun, gerek restorancılık olsun, hizmet sektörü insanla insanca hizmetin olduğu bir sektör. Tabii ki her ne kadar şu anda hayatımıza robotlar da girmeye başladı. Bu da teknolojinin başka bir yanı. Birazdan oraya da geçebilirim tabii size. Ama yine de ne olursa olsun insan bir çift gülen göz ve tebessümün yerini sanıyorum henüz hiçbir şey alamayacak. Başarılı entegrasyon süreçleriyle günün sonunda gelir odaklı olarak baktığınızda da bir rezervasyon modülü içerisinde doluluklarınızın hemen veya müsaitliliğinizin görünüyor olması sizin ona göre bir aksiyon almanızı sağlıyor. Hatta bu aksiyonları alırken eğer muadil birbirini meç eden, tamamlayan oteller varsa bunu göz önünde bulundurarak eş zamanlı bir hareket yapabiliyorsunuz. Bazı veri tabanını bütün yani her otel için ayrı ayrı oluşturmak yerine bir veri tabanını oluşturuyorsunuz ve istediğiniz otele bir çeşit yetkilendirme yapıp bir yerlerde görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu da operasyondaki arkadaşlarımız adına aslında zamandan tasarruf, bir de bir işin tekrarlı olmamasının, tekrar edilmemesinin bir avantajı. Hatta bununla beraber en önemli getirisi de olabilir insanlık halisiniz. Bir değişikliğe veya bir profili dahi oluştururken bir diğer otelde unutabilirsiniz. Dolayısıyla bir revizyonu ya da birinin iletişim bilgisi ya da bir fatura adresi, fatura bilgisi, bir kartı değiştirdiğinizde diğer otelinizde de eğer aynı firmayla çalışıyorsanız bunu değiştirmenize gerek kalmıyor. Tek bir yerden kullanıyor olmak, veri tabanının tek olması bu bence güzel bir şey. Aynı zamanda repete misafirlerimiz için de kıymetli. Çünkü bir misafirimiz daha önce bir başka otelimizde konaklamıştır. Gelmiştir bu sefer diğer otelimizde konaklamıştır. Ama o misafirin de bir tarihçesini
görme şansınız, deneyimini veya deneyimlerinden aldığınız bazı notlar varsa ve kalıcı olmasını istiyorsanız bu notlarında, bunların not ediliyor olması, bir başka resepsiyonun bunu görerek hareket ediyor olması ve o bilinçli misafirini ağırlıyor olması da yine misafir memnuniyetindeki önemini bize gösteriyor. Bir program, bir modül değil, işbirliği içinde olduğu, iş ortağı içinde olduğu tüm sistemle, operasyonun her bir adımıyla hem personele hem de misafire nasıl bir deneyim yaşattığı, nasıl bir konfor yaşattığına bakmak lazım. Bu konuda da başarılı bir sürecin içerisindeyiz. Zengin bir raporlama ağının olması çok önemli. Bundan sonrası aslında birazcık da sizin neye önem verdiğinizle alakalı. Örnek veriyorum, birisi diyebilir ki ben sadece dolulukları görmek istiyorum. Birisi der ki ben gelirimi, birisi oda başına gelirlerim, birisi tüm ciromu, gelirlerimi ve maliyetlerimi görmek ister diyebilir. Bu arada maliyet demişken de tabii ki biz bununla beraber restoran POS sistemlerinde kullandığımız için de ciro ve gelirle beraber misafire satılan hizmetin de bir maliyetini görmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hem gelire bakıp hem maliyetleri görmeniz bir yönetim kararı almanızda çok etken. Hatta bu yönetim kararları bazen özellikle de şu an içinde bulunduğumuz hareketli, dinamik, ekonomik platformda baktığınızda gün be gün takip etmeniz gerekiyor. Burada Protel'in rapor ağının çok zengin olması, ciddi yönetim raporlarının olması ve de anlık olarak müdahale edebilecek imkanı size veriyor olması. Bununla beraber mobil aplikasyonlarınızdan, mobilden, telefondan ulaşabiliyor olmanız, özet raporları görebiliyor olmanız. Elinize alıp telefonunuza baktığınız zaman hemen bir telefonla ya arkadaşlar şurada şöyle şeyler olmuş, bununla ilgili hemen bir geri bildirim alabilir miyim diyebilecek kadar kıymetli, kütlesel olarak otelin sınırları içinde olmayabilirsiniz ama aslında operasyonun her adımını takip edebiliyor olabiliyorsunuz. Hem ticari fonksiyonlarıyla hem misafir memnuniyetiyle. Günün sonunda biz İstanbul'da, Tarihi Yarımada'da güzel, keyifli bir mekandayız. Kültürel anlamda mirasın korunduğu bir bölgede keyifle misafirlerimizi ağırlıyoruz, hizmet ediyoruz. Burada Galata'dan Ayasofya'ya uzanan güzel, keyifli bir panoramamız var. Ve en önemli isteğimiz de her zaman misafir memnuniyetidir. Toplantılarımızın veya bütün bu değişimin, teknoloji, adaptasyonun aslında ana merkezi bu işletmenin sürdürülebilirliği, ama işletmenin sürdürülebilirliği için misafirlerin memnuniyeti ve onun sürdürülebilirliğini sağlamanız gerekiyor. Bu anlamda hem tedarikçilerimizle hem bizim ana çözüm ortağımızla, sevgili Protel'le keyifli bir iş süreci içindeyiz. İnşallah da başarılarımızın hep birlikte devamını diliyoruz.